Özel okullar pahalı mı? Yani neye göre, kime göre bu tartışmaları bir öncelikle yapmamız lazım. Geçen gün Twitter'da bir arkadaşımın bir tweetine cevap veren hanımefendiyi okudum. Eşim ve ben emekli maaşımız okulun taksidine yetti. Şimdi bu çok dramatik bir şey ama emekli iki insanın çocuğunu özel okula göndermesi doğru mu? Her şeyden önce burada bir kamusal problem var. Yani devletin yurttaşlarına erişebilir bir mesafede nitelikli eğitim sunma görevini yerine getirmediğini gösteriyor. Yani tartışmayı öncelikle şu zemine bir çekmek istiyorum. Bütün çocuklar özel okula gitmemeli. Hatta mümkünse çok az miktarda çocuk özel okula gitmeli. Çünkü özel okul devletin verdiği standart eğitimi herhangi bir nedenle, bu eğitimsel bir neden olabilir, bu ideolojik bir neden olabilir, bu dinsel bir neden olabilir. Devletin verdiği standart eğitimi herhangi bir fikirsel nedenle reddeden insanların gittiği yerdir. Devletin sunamadığı imkanı özel sektörün vermesi için kurulmuş yerler değildir. Öncelikle bunu alalım. Yani bu tartışmanın içerisinde ebeveynler mi haklı, özel okullar mı haklı diye bir tartışmaya girersek asıl sorumluyu gözden kaçırmış oluruz. Asıl sorumlu ve tartışılması gereken kısım bana göre devletin her çocuğu için nitelikli eğitim olanağını sağlama görevidir. Biz bu görevi tartışmak zorundayız. Bu görevi tartışmazsak özel okul pahalı mı, ucuz mu tartışmasına geliriz ve her özel okulun aynı fiyatta hizmet vermesi gibi de olamayacak bir talebe dönüşmüş olur. Bir özel okulu pahalı yapan nedir biliyor musunuz? Bir özel okulu pahalı yapan şey bence şu. Özel okulun veliden aldığı paranın ne kadarını çocuğun eğitimine doğrudan harcadığı ile ilgilidir. Örneğin bir özel okul veliden aldığı paranın %70'ini çocuğun doğrudan eğitimiyle ilgili alana harcıyorsa, yani öğretmen maaşlarına, öğretmen hizmetçi eğitimine, okuldaki çocuklarla ilgili materyallere ve kaynak geliştirmeye, Ar-Ge'ye buraya harcıyorsa, hangi rakamı alıyorsa, bunun %70'ini buraya harcıyorsa o özel okul pahalı değildir. Ama bir özel okul veliden aldığı paranın önemli bir kısmını eğitim dışı işlere harcıyorsa, eğitim alanının dışında yerlere kaynaklarını aktarıyorsa en ucuz okul bile bana göre çok pahalı. Ebeveynlere bir okulun fiyatını, bir okulun değerini belirlerken naçizane önerim şu. Kaç lira fiyat olduğuna bakmayın lütfen. Bakmanız gereken şey şu olsun. Kaynaklarını nereye harcıyor? İyi bir özel okul, pedagojik olarak güçlü olan, nitelikli öğretmenlerle çalışan ve çocuklara nitelikli bir eğitim sunmaya çalışan bir özel okul, çocuğun doğrudan eğitimi için harcamak zorundadır. Bu, bütün dünyada kabul edilen bir kalite standartıdır. Dünyada da çok pahalı okullar duyuyoruz biliyorsunuz. O okulları pahalı kılan şey binaları değil, o okulları pahalı kılan şey sağladıkları sosyal olanaklar değil. Eğitime harcadıkları zaman ve para. Çocuğun daha iyi eğitim alması için harcadıkları emek aslında bir ücret olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bu iş ne yazık ki pandemiyle birlikte çoğalan bir şekilde şöyle tartışılmaya başlandı. Özel okul öğretmenine ne kadar ücret ödüyor? Ödemeli mi, ödememeli mi? Veli özel okula ne kadar ücret ödüyor? Ödemeli mi, ödememeli? Şu anda Türkiye'de fark yaratan, Türkiye'nin eğitim sistemine de rol model olabilecek okullar çıkaramıyoruz artık. Çünkü pahalılık tek başına tartışılan bir şeye dönüşmeye başladı. Pahalılık tek başına tartışılabilen bir şey olamaz. O yüzden devletin burada düzenleyici rolünü, fiyat belirlemek gibi, yemek fiyatı gibi, şu anda özel okullarla ilgili tartışmada dikkat ederseniz sadece bu tartışılıyor. Veliler ve okullar karşılıklı bir tartışmanın ortasında bırakıldığı için okullar eğitim öğretimle fark yaratmak yerine yemekle, servisle, yan hizmetlerle fark yaratıyor. Para kazanacaksa da oradan kazanmaya çalışıyor. Halbuki bu işin belirlenmiş alanları olması gerekiyor. Devlet düzenleyici role gelecekse şöyle bir role gelebilir. Siz toplam gelirinizin ne kadarını doğrudan çocuklar için harcıyorsunuz? Bu bence bütün özel okullar için bir kalite standardı olarak hem devletin hem ebeveynin kontrol etmesi gereken şeydir. Bir okulun pahalı mı, ucuz mu olduğu ile ilgili bana göre bir tek kriter var. Bir okul veliden aldığı paranın %70'ini öğrencilerine harcıyorsa bence değerinde bir okuldur.
Bir okul %70'ten fazlasını öğrencilerine harcıyorsa ucuz bir okuldur. Bir okul kaynaklarının %70'inden azını öğrencilerine harcıyorsa bence pahalı bir okuldur. Türkiye'de özel okul tartışmalarında şunu bilelim. Türkiye'nin ekonomik koşulları bu kadar çok sayıda özel okulu kaldırabilecek düzeyde değil bana. Ve Türkiye'de eğitim yatırımcılar açısından da ebeveynler açısından da nitelikli kamusal eğitimin sağlanamamasından kaynaklı yükü şu anda eğitimciler ve ebeveynler birlikte yüklenmiş durumda. Devlet nitelikli kamusal eğitimi sağlama görevine dönerse karşılığında nitelikli özel okulların da sayısı artmaya başlar. Bu hem aile bütçelerini sarsmayan özel okullar oluşmasına yol açarken bir taraftan da devlet mi özel okul mu tartışması ortadan kalkar. İnsanlar devlet okulunu gönül rahatlığıyla tercih etmeye başlarlar. Koşullarını zorlayarak bir özel okula gitmek zorunluluğundan kurtulurlar. Özel okullarda fiyat baskısından kurtulacağı için daha nitelikli eğitimle fark yaratmaya başlarlar. O zaman biz paralı okullardan değil de özel okullardan bahsediyoruz. Bu tartışma niye bu kadar rahat yapılıyor biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de özel okul sayısı aslında çok az. Türkiye'deki özel okulların önemli bir kısmı aslında sadece paralı okul. Paralı okul olduğu için de herkese pahalı okul olarak gözüküyor. Türkiye'deki özel okullar eğer özel okul müfredatıyla, öğretmen niteliğiyle, Ar-Ge'siyle, pedagojik yaklaşımıyla fark yaratmaya başlarlarsa veliler açısından bu kadar da pahalı algılanmayacaklar diye düşünüyorum. Aslında burada tartışmanın 3 tarafı var gibi gözüküyor ya. Ebeveynler, özel okullar ve Milli Eğitim Bakanı. Burada birinci nokta ebeveyn çocuğu için nitelikli eğitim talep ettiği için bunu karşılamak zorunda olan ana mecra Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın nitelikli kamusal eğitimle ilgili görev ve sorumluluğunu her gün hatırlatmak zorundayız. Özel okullar açısından eğitimin niteliğini yükseltmekle ilgili sürekli yatırım yapmak zorundayız. Biz eğitimimizin niteliğini yükseltirsek bu kadar pahalı algılanmaktan zaten ayrı durabiliriz. Çok sayıda okul fiyatı yüksek gözükmesine rağmen velilere pahalı gelmiyor. Aldığı nitelikli eğitimden vazgeçmek istemiyor çünkü. Eğer velilerinizle pahalılık, ücret tartışmalarına girmek istemiyorsanız sunduğunuz hizmet onlara pahalı gelmeyecek kadar iyi olsun. Milli Eğitim Bakanlığı açısından da ana görev düzenleyici rolüne gelip bütün kurumlara sahiplenip özel okuluyla, devlet okuluyla hepsinin bakanlığıdır Milli Eğitim Bakanlığı. Her iki tarafın da niteliğinin yükselmesiyle ilgili çaba gösteren bir yerde durmak zorunda. Özel okullar bütün dünya için bir taraftan bana göre gereklilik. Veli açısından zorunluluk olmadığı sürece. Velinin tek seçeneği, nitelikli eğitimle ilgili tek seçeneği özel okulsa o ülkede bir problem var demektir. Buna dikkat ettiğimiz sürece özel okullar Türkiye'de nitelikli eğitimin dünyada gelişmesine yol açtığı gibi Türkiye'de nitelikli eğitimin gelişmesiyle ilgili rehber olabilirler. Oradaki uygulamaları ülke satına yayabiliriz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ebeveynler, özel okullar ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki tartışmada şu anda 2 tane kaybeden var gözüküyor. Birisi çocuklarımız, birisi öğretmenlerimiz. Bir taraftan özel okul ücretini karşılayamadığı için çocuğunu sevdiği öğretmeninden ve okulundan ayırmak zorunda kalan ebeveynler omuzlarında bir yük taşıyor. Bir taraftan da özel okullarla ilgili fiyat baskısı dolayısıyla ücret artışını istediği gibi yaşayamayan, nitelikli hizmet içi eğitim alamayan ve sorumluluğu her geçen gün artmak zorunda kalan öğretmenler. Bütün bu tartışmaların ortasında gözümüz gibi koruyacağımız sadece 2 grup olsun lütfen. Biri çocuklarımız, diğeri de öğretmenler. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi koruyan bir çözüm eminim ki ülkemiz eğitimi için de iyi bir çözüm olacak.